Annemin hastalıktan vefat ettiği gün hayatımın değişeceğini biliyordum. Cenazede mezar başında dururken gözyaşları içinde anneme veda ettim. Yanımda üvey babam Ali belirdi ve bana yaklaşıp kulağıma eğildi. Soğukkanlılıkla konuştu. Artık annen olmadığına göre okul sonrası iş arasan iyi olur. Annemin yokluğunda hayatımın daha da zorlaşacağını hissediyordum. Ali, annemle evlendiğinden beri hiç çalışmamıştı. En büyük tutkusu kumardı ve geceleri geç saatlere kadar ortadan kayboluyordu. Okuldan sonra eve geldiğimde mutfağa gidip dolabı açtım ve içinin tamamen boş olduğunu gördüm. Ali, son kalan makarnaları yapmış ve her şeyi tüketmişti. Tam o anda Ali içeri girdi. "Sana bir an önce iş bulman gerektiğini söylemiştim," dedi sert bir sesle. "Yoksa ikimiz de aç kalacağız." Gözlerimdeki öfkeyi görmezden gelerek devam etti. "Maaşını aldığın gibi tek kuruşunu bile harcamadan bana getireceksin, anladın mı?" Başımı yavaşça sallayarak onayladım. O an, annemin yokluğunda hayatımın nasıl bir mücadeleye dönüşeceğini bir kez daha anladım. Odama gidip bilgisayardan iş ilanlarına bakmaya başladım. Evimize yakın bir otel temizlik işçisi arıyordu. Hemen oraya başvurmak için yola çıktım. Otelin sahibi Ahmet Bey, sert görünümlü bir adamdı. "Okul sonrası çalışabileceğini söyledin, öyle mi?" dedi. "Evet, doğru," dedim. "Okuldan sonra çalışabilirim. Yalnızca yarı maaş verebilirim," dedi sinsi bir ifadeyle. Bir an duraksadım ama sonra başımı salladım. "Kabul ediyorum," dedim. Başka çarem yoktu. "Peki," dedi Ahmet Bey, kaşlarını çatarak. "Odaları temizlerken otel müşterilerinden kalan veya unutulan eşyaları bulursan bana getireceksin. Anlaştık mı?" "Anlaştık," diye cevap verdim. Oteldeki ilk odamı temizlerken yatağın üstünde altın bir yüzük buldum. Muhtemelen bir müşteri unutmuştu. Yüzüğü elime alıp incelerken Ahmet Bey aniden odaya girdi. "Sana odadaki değerli eşyaları bana vereceksin demiştim," dedi sert bir tonla. Tam cevap verecekken elimden yüzüğü aldı ve eliyle tutarak inceledi. "En az 5.000 lirası var," diye mırıldandı. "Ahmet Bey," dedim. "Sahibine yüzüğü vermeyecek misiniz?" Bana döndü ve gözlerinde öfkeyle, "Sen benim işime karışma," diye bağırdı. Dona kalmıştım. Anladım ki Ahmet Bey otel odalarında bulduğu değerli şeyleri sahiplerine geri vermiyordu. Bu durum içimi rahatsız etmişti ama elimden gelen bir şey yoktu. Sessizce odadan çıkıp işime devam ettim. O hafta ilk maaşımı almıştım. Az da olsa biraz mutfak alışverişi yapabildim. Eve gittiğimde yemek hazırlarken Ali mutfağa geldi. Gözleri parlıyordu. "Galiba maaşını almışsın," dedi ve elini bana uzattı. Cebimden kalan parayı çıkardım ve Ali'ye verdim. Ali parayı görünce küçümseyerek, "Bu kadar mı?" dedi. "Maalesef, okul sonrası çalıştığım için yarı maaş alıyorum," diye cevap verdim. Ali, yüzünde bir memnuniyetsizlik ifadesiyle, "O zaman okulu bırakman gerekecek," dedi. Ona tam cevap verecektim ki kapı çaldı. Ali birden panikledi. "Git hemen kapıyı aç. Beni sorarlarsa evde yok de," diye tembihledi. Kapıyı açtığımda 2 iri yarı, takım elbiseli ve güneş gözlüklü adamla karşılaştım. "Ali evde mi?" diye sordu. "Evde değil," dedim. Diğer adam bana doğru yaklaştı. "Ali'nin bize kumar borcu var. Eve gelince mutlaka bizi arasın," dedi. "Gelince kendisine söylerim," dedim. Adamlar gittikten sonra Ali'nin kumar borçlarının ne kadar büyük olduğunu anladım. Okuldan sonra işe gittiğimde her zamanki gibi odaları temizliyordum. Otelin koridorunda ilerlerken karşıdan dün evimize gelen 2 takım elbiseli adamı gördüm. Kalbim hızla çarpmaya başladı. Beni mi arıyorlar diye panikledim ve hızlıca boş olan bir otel odasına girdim. Hemen yatağın altına saklandım. Bir süre sessizce bekledim. Kimse odaya gelmedi. Derin bir nefes aldım ve rahatladım. Tam o anda yatağın altında büyük bir çanta gördüm. Merakla açtım ve içinin para dolu olduğunu fark ettim. Muhtemelen bir önceki konuk bu parayı burada unutmuştu. Ancak bu durumu Ahmet Bey'e söyleyemezdim. Parayı kendisi için kullanır. Sahibine bir kuruş bile vermezdi. Aklıma resepsiyonda çalışan Mehmet geldi. Mehmet de Ahmet Bey gibi açgözlü biriydi ama parayı sahibine ulaştırmak için başka şansım yoktu. Ona gidip oda numarasını vererek, "Dün gece 84 numaralı odada kim kaldı?" diye sordum.
Mehmet kaşlarını kaldırarak, "Bunu sana söyleyemem," dedi. Yüzünde alaycı bir ifadeyle. Cebimden 200 TL'yi çıkarıp gösterdim. "Peki ya bu yardımcı olur mu?" dedim. Gözleri parladı. Hemen bilgisayarına baktı ve odada kalan kişinin adını ve cep telefon numarasını verdi. Parayı ona uzattım. Mehmet parayı alırken, "Bu bilgiyi neden bu kadar istiyorsun?" diye sordu. "Uzun hikaye, Mehmet," dedim, "geçiştirmek için. Ama teşekkür ederim." Artık çantanın sahibine ulaşmak için bir ipucu vardı. Bu parayı gerçek sahibine teslim etmek benim için önemliydi. Çünkü vicdanımın sesini dinlemeliydim. Paranın sahibini bulmanın tek yolu Mehmet'in verdiği bu bilgiydi. Otelden çıkarken çantayı sıkıca kavramış. Üzerini eve yıkmak için götürdüğüm iş elbiselerimle kapatmıştım. Tam resepsiyondan çıkarken Ahmet Bey karşımda belirdi. O sırada resepsiyona baktığımda Mehmet'in pis pis sırıttığını gördüm. "Kesin beni ispiyonladı," diye düşündüm. "Hanım, bugün eve dönerken pek bir eşyanız var," dedi Ahmet Bey. "Her şeyi anlatabilirim," dedim kararlı bir sesle. Ahmet Bey sinirli bir şekilde, "O çantayı bana ver," diye bağırdı. Çantayı ona uzattım. Ahmet Bey masanın üzerine koyup hemen açtı. Çantanın içinin para dolu olduğunu görünce adeta sevinçten delirdi. "Zengin oldum, zengin oldum," diye bağırırken, resepsiyona daha önce koridorda karşılaştığım ve üvey babamın borcunun olduğu 2 takım elbiseli adam geldi. Adamlar Ahmet Bey'e dönerek, "Ahmet, madem çok zengin oldun, borçlarını ödeme zamanın geldi," dedi. Ahmet Bey, çantayı sıkıca tutarak sanki içinde para yokmuş gibi davranmaya başladı. "Şu an param yok ama ileride olunca ödeyeceğim. Söz," diye kıvırmaya çalıştı. Adamların biri silahını çıkardı ve Ahmet Bey'e doğrulttu. "Çantanın içindeki paralar bizim," dedi sinirli bir şekilde. Çok korkmuştum. Dizlerim titremeye başladı. Tam o sırada resepsiyona başka bir takım elbiseli adam ve yanında korumaları geldi. Bu adam, çantanın gerçek sahibiydi ve ben otelden çıkmadan önce Mehmet'ten aldığım numarayı arayıp durumu anlatmıştım. Adam içeri girer girmez, "Sorun yok arkadaşlar. Adım Murat ve para benim," dedi kararlı bir sesle. Ahmet Bey ve 2 takım elbiseli adam şaşkınlıkla ona baktı. "Nasıl yani?" diye sordu adamlardan biri. "Murat Bey, dün akşam burada konakladım ve paramı yatağın altında unuttum," dedi. Ahmet Bey, durumdan kurtulmak için olan biteni hemen kabul etti. "Doğru söylüyor," dedi. 2 takım elbiseli adam, "Ama Ahmet'in bize kumar borcu var. Bu parayla bize borcunu ödeyeceğini söylemişti," deyince Murat Bey, Ahmet Bey'e döndü. "Senin borcunu bu adamlara ödersem oteli bana verir misin?" diye sordu. Ahmet Bey, sıkıştığını anlayınca kabul etmek zorunda kaldı. Murat Bey hemen bir kağıt çıkardı ve Ahmet Bey'e uzattı. Ahmet Bey tereddütle kağıdı imzaladı. Meğer Murat Bey, iyiliksever bir borsa zenginiymiş. Murat Bey, çantayı aldı ve 2 takım elbiseli adama uzattı. Adamlar, çantayı açıp içindeki parayı görünce sevinçle birbirlerine baktılar. Yüzlerinde rahatlamış bir ifade vardı. Tam o sırada adamlardan biri bana dönerek, "Seni galiba tanıyorum," dedi. Çok utanmıştım. Hiçbir şey söyleyemeden yere baktım. Diğeri de dikkatlice bakarak, "Evet, evet tanıdım. Üvey babanın bize borcu var," dedi. Murat Bey onlara döndü ve "Borcunu ne kadar?" diye sordu. "Adamlar, 100.000. Dediler." Murat Bey cebinden 2 deste para çıkartıp onlara verdi. "Artık borçları yok, gidebilirsiniz," dedi. 2 takım elbiseli adam gülerek otelden ayrıldılar. Murat Bey bana dönerek, "Seni iyi birine benziyorsun Nazlı," dedi. "Bu otelin yarısı artık senin ve oteli sen işleteceksin." Şaşkınlıktan ne diyeceğimi bilemedim. "Çok teşekkür ederim," dedim gözlerimde yaşlarla. "Üvey babamın kumar borcunu ödediğiniz için teşekkür ederim ama o borcu ben size ödeyeceğim," dedim. Murat Bey nazikçe gülümsedi. "O borcu biz üvey babandan alırız," dedi ve kahkaha attı. Okul sonrası artık ortağı olduğum oteldeyim ve burada yaşamaya başladım. İlk iş olarak resepsiyondaki ispiyoncu Mehmet'i işten çıkardım. Ona güvenemiyor ve yerine daha güler yüzlü, güvenilir birini aldım. Ay sonu gelince otelin kazancının yarısını Murat Bey'e gönderiyordum. Bu işbirliği otelimizin başarısını sürdürmemizde büyük bir rol oynuyordu. Eğer üvey babamı merak ediyorsanız,
O da artık otelde çalışıyor. Kumar borcunu Murat Bey ödediğinde, bu borcunu 10 yıl boyunca ücretsiz vale olarak çalışarak ödeyecek. Üstelik otelin içine girmesi de yasak. Saatlerce güneşin altında kapının önünde beklemek zorunda kalıyor. Bu ona verilen bir ders ve anneme yıllarca yaptıklarının bir bedeli. Adalet nihayet tecelli etmişti. Bu arada kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.